Anime Divan'dan herkese selamlar. Bugün East Blue Saga'nın güç sıralamasını yapıyorum. Sırasıyla bütün One Piece arklarının güç sıralamasını yapmayı düşünüyorum. Videodaki sıralama sadece East Blue'da bulunan karakterlerden değil, East Blue bölümlerinde gözüken karakterlerden oluşuyor. 30 ve 20. sıra arasında hızlıca geçiyorum. Nami'nin çok fazla bir gücü yok bu sezonda. Yanlış bilmiyorsam yazar Usopp her sezonda en zayıf hasır şapka demiş. Ancak East Blue sezon için böyle olduğunu düşünmüyorum. Yazar sözleriyle hikaye çelişiyorsa hikayede gördüklerimiz doğru olarak alınır. Django görmediği bir noktadan gelen Usopp'un saldırısı tarafından yenildi. Bu yüzden Usopp tarafından mağlup edilse bile onun gerisinde olmamalı. Sham Zoro'ya vurabildi. Evet. Ancak Sham'ın dövüş tarzı beklenmedik anlarda saldırmak. Zaten kendisi Zoro'nun seviyesinde birisi değil. Zoro tek kılıcıyla bile Sham ve Butch'e karşı koyabildi. Zoro Sham'ı öldürdüğünü zannediyordu. Zoro Sham'ın kedi beline sahip olduğunu bilmiyordu. Bu yüzden savaş gereğinden fazla uzadı. Mochi ve Kabashi'nin arasında çok fazla bir fark yok. Morgan'ın da gücü hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Alvida da Kabashi'nin önünde olmalı. Pearl Sanji ile savaşabilmişti. Kalkanlar Gin tarafından çok kolay bir şekilde kırıldı. Bu yüzden Gin'in gerisinde olmalı. Zepp'in yaşlı halini sıralamaya koydum. Genç halindeyken büyük bir ihtimal Alabasta Sanji kadar güçlüdür. Chev Usopp'a yenildi ama onun gerisinde olmalı. Çünkü Usopp kendi gücüyle değil de taktik ile onu yendi. Evet, şimdi 19. sıradan başlayalım. Tashiki'yi kısa bir süreliğine de olsa kendisinden güçlü olan Zoro ile kılıç çarpıştırabildi. Zoro burada yaralı değil ve yeni kılıcıyla savaşıyor. 18. sırada Gin var. Sanji ile savaştı. Ancak Sanji'nin Gin'e zarar vermek istemediğini hatırlıyorum. Aynı şekilde Gin'in de Sanji'ye vurmak istemediği için vurabilecekken vuramadığı yerler var. Savaştıkça güçlenme durumu One Piece serisi içinde var. Bu yüzden East Blue sondaki Sanji'nin daha güçlü olduğunu söyleyebiliriz. 17. sırada Buggy var. Gin'in Luffy'nin yaptığı gibi Buggy'yi yenebileceğini düşünmüyorum. Buggy meyvesi sayesinde Gin'in saldırılarından kurtulabilir. Gin, Luffy gibi beklenmedik anlarda saldırmazsa Buggy'yi yenemez. 16. sırada Butchie var. Butchie Django tarafından hipnoz edilince Zoro ile dövüşebilir oldu. Hipnozun gücü arttırdığı söylendi. 15. sırada Kurohadol var. East Blue'daki en zeki ikinci kişi olduğu söylendi. Luffy ile savaşabildi. Butchie'nin kaptanı olduğu için Butchie'den güçlü olmalı. Kendisi köpek balıklarından korkuyor gibi. Bu durumda iki sonuç çıkar. Birinci, Arlong ve adamları Kurohadol'dan güçlü. İkinci, Kurohadol Arlong dışındaki bütün balık adamlardan güçlü ama tayfası diğer balık adamlara göre çok zayıf olduğu için balık adamlarıyla savaşmaktan çekiniyor. İki türlü de olabilir. 14. sırada Kurobi var. Sanji ile savaştı. Suyun altındayken Sanji'ye üstünlük kurdu. 13. sırada Hatchan var. Hatchan Zoro ile savaştı. Seride Zoro tayfanın her zaman en güçlü ikinci üyesi olarak gözüktü. Sanji ise 3. en güçlü kişi. Bu yüzden Zoro ile savaşanlar genel olarak tayfanın en güçlü ikinci kişisi. Sanji ile savaşanlar ise tayfanın en güçlü 3. kişisi oluyor. Bu yüzden Hatchan'ın Kurobi'den güçlü olduğunu düşünüyorum. 12. sırada Sanji var. Zoro kadar rahat Hatchan'ı yenebilir mi bilmiyorum. Hatchan ile yeri değişebilir. Söylesene neden Sanji? 11. sırada Don Craig var. Arlong'dan güçlü olduğunu düşünmüyorum. 10. sırada Arlong var. Sanji Arlong için şimdiye kadarki karşılaştığımız en güçlü kişi diyor. Bu söz onu Don Craig'in önüne koyar. 9. sırada Zoro var. Yaralıyken bile Hatchan'ı yenebiliyor. Yaraları yokken Arlong'u yenebilir diye düşünüyorum. Zoro, bu ne sürpriz böyle? 8. sırada Luffy var. East Blue'da güçleri Zoro ile çok yakın. Lastik balon. 7. sırada Koshiro var.
kendisi Zoro'nun sensei. Zoro istediği zaman istediğini kesip, istediği zaman istemediğini kesmeme özelliğini Daz Bones ile olan savaşında öğrendi. Koshiro bunu zaten biliyordu. Yani Koshiro'nun da Alabasta Zoro seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde Zoro'nun sensei olduğu için ondan daha çok tecrübeli. 6. sırada Smoker var. Dragon gelmeseydi Luffy öldürüyordu. Tabancanı çekiyorsan dikkatli olacaksın. Kuru kuruya tehdit olur mu hiç dostum? 5. sırada Lucy Rocks var. Shanks'ın tayfasındaki herkesin güç olarak birbirine yakın olduğu belirtildi. Lucy Rocks da bu tayfanın Jinbei gibi, Yasop ise bu tayfanın Sanji'si. Yani Luffy'nin tayfasında güç sırası Luffy, Zoro, Sanji, Jinbei diye gidiyorsa, Kızıl Saç tayfasında da Shanks, Ben Beckman, Yasop ve Lucy Rowe diye gidiyor. Bu karakter için en hızlı karakter dendi. Ama bu söz hareket hızı anlamında mı yoksa çok hızlı silah çektiği için mi söylendi bilmiyoruz. En azından güncel Jinbei'den güçlü olması lazım. Güncel Jinbei de Smoker'dan güçlü. East Blue'da Shanks'ın 10 yıl önceki hali gösterildi. 10 yıl önceki Shanks ve Mihawk'ın ne kadar güçlü olduğunu bilmediğimiz için sıralamada ilk 5 karakterin sayılarını güncele göre ayarladım. 4. sırada Yasop var. En güçlü keskin nişancı olarak geçiyor. 3. sırada Ben Beckman var. East Blue'daki en zeki karakter, aynı zamanda Kızıl Saç tayfasındaki Shanks'a en yakın kişi. Dinleyin haydutlar. İçkimi yere dökebilirsiniz. Yemeğime tükürebilirsiniz. Sizi affedebilirim. Ama nedeni ne olursa olsun arkadaşıma dokunmayın, canınızı fena okur. 2. sırada Mihawk ve Shanks var. Bu iki karakterin arasında çok fazla bir güç farkı yok. Shanks kolunu kaybetmeden önceki zamanda düelloları hep denk biterdi. Mihawk için en güçlü kılıç ustası dendi. Kılıç ustalarının olduğu bir resimde Shanks da bulunuyor. Bu yüzden Shanks'tan güçlü olabileceği düşünüldü. 1. sırada Dragon var. Güçüne dair hiçbir şey görmedik ama ben Shanks ve Mihawk'tan güçlü bir karakter olacağını düşünüyorum. Bu yüzden 1. sıraya koydum. Bir videonun daha sonuna geldik. Sıralamada katılmadığınız yerleri yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Bu videoya 50 like gelirse Alabasta güç sıralaması gelecek. Normalde gelmez mi? Yine gelir de biraz daha şey olur böyle. Geç gelir. Yani sevip sevmemenizi like atıp atmamanıza göre anlıyorum ben. Naruto videolarına göre zaten daha az izleniyor. Neyse, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.